Bunları sulayayım mı? Gel bununla konuşalım. Çok heyecanlı. Yani ciğerin kötü olma şansı. Ben domates fidelerini kurtarayım. Sen brokolileri falan artık. Bakalım hangisi olursa. Daha önce hiç çıkartmadım öyle ama. Şunu biraz da çekelim. Çok yere dökülmesin. Ağzına kadar doldur, tamam mı? Toprak sertmiş. Sulayacaksın. Ağzına kadar doldur. Bunları çok sıkı ekmişiz. Muhtemelen karışık ekeceğiz zaten ya. Yeri varsa ekerim, yeri yoksa yapacak bir şeyimiz yok. Ben bunları sulayayım o zaman şimdi. Aynen, sula. Tamam. Şu orta kısım. Nasıl çıkaracağını göstereyim mi? Yo, anladım ya, biliyorum. Bak, sadece şey değil. İlk kökü böyle uzak kenarından şu toprağı alıyorsun, tamam mı? Sonra bunu sokuyorsun. Alttan Tamam, bir de dipten bir de çekiyorsun. Geldi. Gördün? Direkt Buradan. çıkıyor. Tamam. Tamam. Bunları ekelim o zaman. Geri nasıl ekeceğiz? Bastırarak. Geri aynı şekilde göstereyim. Bak bir. Şimdi bu domates, tamam mı? Ay, gitti domatesin biri. Önce ona uygun bir boşluk aç burada. Boğazın o ilk yaprağına kadar batır. Gövdesi kalın çıksın diye yapıyoruz. Hatta bak, benim toprağım çok yetersiz kalmış. Sen de kendi toprağından al. Bildiği Evet, toprak. çaldım ben şu an diyelim. Ben de çaldım. Ondan sonra bunu ilk yaprağa kadar batır Tugay. Bak ben ne yaptım? Şöyle sağ sol yaptım. Bir de boşluk yaptım. Ortası kağıt gibi açıldı. Mevcut toprağından da biraz ekleme yapacağım. Şunu koyduktan sonra, tutundurduktan sonra. Gerekirse sığmıyorsa dalından ötürü viyolün üst kısmına kadar full toprağa sok. Yani dışarı toprak fırlasın. Oluyor ya. İyi oluyor. Benimki öyle oldu çünkü. Bak Islatınca böyle. çöktü biraz. Bunları toprak ekleyip Ama bak seninkinin tekrar- gövdeleri hala görünüyor. Gövde gözükür uzun ama. Hayır dedim ama bak böyle tepeleme bile olsa kenarlarını boğazına kadar batır dedim sana. Al oradan toprak koy. Gövdesinin kalın çıkarsın, toprağa direnebilsin diye yapıyoruz bunu. Çok kenarda oldu. Öldürdün. Ya arkadaşım işime karışma bir dur. Bak senin burada- 30 derece güneşe koyacağım. Rica ediyorum. Anladın sen. 30 derece oluyor mu burada ya? Burada mı? Evet, Burada 30 derece oluyor, 40 derece olmuyor. doğru. Ama seni İstanbul'a götüreyim. 30 derece değil de 40 dereceyle bir yüzleş. Değil mi? Evet, oralar bayağı sıcak cidden. Büyüyecekler artık, güneş görürler orada. Görürler mi? Bak. Ha. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 20 tane fide. 80'de hesapla 2000 lira para ediyor şurası. Allah'ım her şey paraymış gibi bakma, tamam mı? İşine odaklan. Ama ortada fide yok. Belki fide bitmek istemiyor, devam etmek istemiyor Öyle, şu- hayatına. Kıvırcığın 80 liraya satıldığını gördüğümden beri normal değil. 32, 35,
Ha, 60 tane domates fidesi. Sadece orada değil mi? Daha şu arkada ektiklerimiz de var. Arka Bunlar da ektiklerimizi de tahmin edemiyorum. Bunları tek tek bahçeye ekeceğiz. Bittikleri için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah siz benim emeğimin karşılığını, ben de sizin hayata uyanma karşılığınızı verebilirim. Burada çifte çalışma rica ediyorum. Bu okey. Bunlar düzgün değil. Bitti mi? O bitti. Aa, şuradaki de kıvırcık. Şu mu? Evet, o göbekmiş ektiklerim bu arada, bu kıvırcık. Hadi ya. He. Geçen sene 16 tane domates fidesi vardı. Bayağı çıkmış ama ya. Hala konserveleri duruyor. Domates sosu. Anne bizimkiler de böyle domates götürdü ya. Sonra bize böyle şu kovalara koymuştuk ya. Bunun gibi 4 Doğru, kova aynen. domates çıktı, 4 kova biber O çıktı. zaman bayağı çıkacak herhalde. Çıkar mı yaparsan. dersin Tıkay? İnşallah. Ama 16 tane diyorsun da arkada da vardı. Tohumdan ektiklerimiz de vardı ya. Bunlardan da bayağı toplamıştık. Evet, ama arkadakilerle beraber tamam 20 fide olsun o zaman. Ya da 25 olsun. Gayet iyi. Bu çok doğru bir yaklaşım, biliyor musun? Evet. Beni uyandırdın. Teşekkür ederim. Şimdi sayın çiftçi, genç çiftçi. Bunlar ne? Bunlar göbek, marul, kıvırcık, karışık. Tamam, sen bana bakarsan tüm fidelere yabani ot. Neyse. Yabani ot çıkarsa onu da besleriz. Ne yapalım artık. Bu kadar uğraştıktan sonra. Tamam bak, bu bayağı büyüktü. Hepsi içeride zaten. Yok. Şu bunun daha ne kadarını koyalım? Ben koyayım, o yabani ot o diktiğin. Ondan eminim. Bak, aynısı bunda da var. Onlar da yabani ot değil bu arada. Yabani ot bu Bu arada. küçük hali bunların. Bak aynı yaprak. Yabani ot olduğunu kanıtla bana. Ver be. Ah. Yabani ot değil. Yabani ot. Değil oğlum değil. Aynı sadece küçük hali. Hayır, bak sen şimdi bunun yabani ot olmadığını mı iddia ettin? Evet. Tamam mı? Aynısı bunun içinde de burada var. Tamam. Tüm bitkilerin yanında aha bak, havucun yanındaki biten yapraklara bak. Yandaki sebzenin fidesine baksan yeterli zaten senin yabani İlk ot. hali o. İlk hali. Ya yabani ot diyorum ya. Ek yabani ot da ek. Ne olacak sen? Niye şeyimde yer kaplasın ki? Tamam. Bak, tutmasını Bir de istediği. kökü dışarıda kaldı. Gövdesi köklensin diye. Boğdu. Sen istedin. Domates fidesi değil bu. Kıvırcık. Bunu böyle ekeceksin. Şu saksılardaki toprağı da çileklerin dibine dökeriz. Hepsi gübreli çünkü. Olur. Yani Tamam. Öyle yapalım. gübreyi de boşuna şey yapmayalım. Aynen, yeni ektiklerimizden başla. Daha doğrusu önceden ektiğimiz, Aynen. şu an yenilediğimiz. Kıvırcık, havuç, domates, brokoli, Karış. pırasa, patlıcan. Bu da havuç. Ufaklıklar. Sen şimdi bunların ne olduğunu biliyor musun hepsini? Evet bak, bu domates. Hı hı. Bu brokoli. Şuradan itibaren. Şuradan itibaren de full pırasa. Eminiz. Eminiz. Unutmazsın. Unutmam. Şimdi ben ne unutursun muhabbeti mi yapıyorsun? Ayıp değil mi? Hayır, ben unuturum da onu o yüzden. Ben unutmam. İnce uzun dal gibi saplı olanlar pırasa. Rokaları da aynı sola. Onları da toprak ekleyeceğim.
Ya bu hafta full güneşli olacak gibi. Bayağı çıkar artık bunlar da. Aynen, sıcak yakar bayağı. Şuradaki tek başına uzayıp gitmiş. O yabani ot, biliyor musun? Öyle mi? Olabilir. Evet. Olmaya da bilir ama. Yo o yabani ot. En son böyle yabani ot deyip geçen sene bütün patlıcanları sökmüştün saksıda. O Bence bir yanlışlık. Bence dursun, büyüyünce bakarız. Ya orada gerçek tohumu da yiyor olabilir ama. Çoktan yemiştir eğer yabani otsa yani. Allah Allah. Neyse. Yani bunu bitirelim, sonra hemen yemek yapalım. Aynen. Acıktım. Hadi artık yemek yiyelim. Evet. Bahar geldi diye herkes çalışmaya başladı zaten. Evet, tarla. Biz de sürümü çalışalım. çalışalım. Biz de tarlada çalışalım. Patatesi ekelim hemen. Ay yok, benim köpek değilmiş o. Başka topal yok. Yok, o topal değilmiş. Benim gözüm yanlış görüyor. Sulamadığımız kalmadı herhalde. Ha? Sulamadığımız kalmadı herhalde. Bitti mi? Bitti. Şunlara da atayım biraz. Tamam, hadi gidelim. Tamam, hadi gidelim artık. Yemek! Yemek! Yemek yapsana, usta bana yemek yapsana. Ne? Yok bir şey, yok bir şey. Hayır, öyle değil. Usta bana yemek yapsana. Ben sana bu ateşle mi yemek yapayım? Ateş mi var burada? Bak şimdi nasıl ateş olacak burada. Bak, diğeri kuru. Okey, onu da koyacağım. Şunu mu diyorsun? Yes sir. Thank you sir. Bu biraz daha. Bana yemek yapsana. Usta bana yemek yapsana. Ateş ağırlanıyor. Bugün ciğer günü, ciğer günü. Ciğeri çok seviyorum ama ne yapayım? Aynen. Sen seviyorsun değil mi? Ben de seviyorum. Sonradan sevdim ama. Sonradan mı sevdin? Evet. Çocukken sevmiyordum o kadar. Harbi misin? Evet. Ciğeri büyük hakaret. Sakatatların genelini çocukken sevmiyordum. Hadi canım. Evet. Biraz büyüyünce sevmeye başladım. Ne yani? Sakatat derken? Kelle, işte işkembe, ciğer, İnsan onları yemeden nasıl hayatta kalır ki? işte kalıyordum. Olmaz. Hepsini yiyeceksin. Beyin filan hala yemedim ama. Hiç yemedin mi bir? Yok. Söğüş filan yapıyorlar herhalde de yok. Yok Tugay. Yemedim. Gel seninle bir söğüş yapalım. Denenebilir. Bak sen Bayağı müptelaları var. sen nohut dürüm seviyorsun ya, söğüşü seversin sen. Ne alaka nohut dürümle beyin arasındaki bağlantı ne? Bak, nohut dürümün içine koyduğun her şeyi zaten söğüşte de kullanıyorsun. Nohut da var onun içinde. Nohutu çıkar, beyin koy. He, anladım. Anladın? Denenebilir. Bak, hiç pişman olmayacağın şeyler bunlar. Güven bana. Bol limonlu. Tamam, deneyelim. İkna ettin mi? Bir de beyin yapalım. Evet. Ama yiyememe ihtimalim yüksek. Sen yemezsen ben yerim, boş ver. Olaya ben öyle bakıyorum. Diyorum ki ha, diyorum Tugay yemez. Tamam, bu da benimdir artık. Evet. Ne, ben de et yiyemiyorum.
Nasıl et yiyemiyorsun? Yani dişimi ağrıtıyor, yiyemiyorum. Bir de her eti de yiyemiyorum. Beğenmiyorum. Böyle güzel et pişmesi lazım. Lezzetli olması lazım. Katılıyorum. Katılmak istediğin eminim. Eminim her et olmuyor. Ateş oturmadı demek ki. Aynen. Şu ciğeri kızartacağım. İçine patatesleri koyacağım. Lavaşımın arasına. Soğanlı, sumaklı maydanozumu. Biz Ben onun bayağı içine acıktım. evet, biz onun içine normalde patlıcan da koyuyorduk. Patlıcan közlemesi de koyuyorduk. Koyuyorduk. Ya o keyfi istersek yanına yapıyorsundur da içine derken Lavaşın içine. yani salata gibi yanına koyuyorsundur. Ekstra meze, Evet. salata. Ha tamam. O keyfi bir istek işte. Yani ekstra ben patlıcan közlemesiyle ya da biber közlemesiyle yemek istiyorum dediğinde olan bir şey. Yoksa özellikle bunda olmasını gerektiren bir durum değil yani. Ama Çünkü- salata şart. Evet, O çünkü- ekstra tat veriyor. Hatırla, İstanbul'da hep öyle yapıyorduk diye hatırlıyorum. Evet çünkü bayağı bir patlıcan közlemiştik ve her yemekte kullanıyorduk. Güzel de olmuştu orada. Şişmeye başladı. Ateş yeni kendine geliyor. Aynen. O şu anca o kadar oluyor. Aynen. Bu daha iyi olur. Ateşi iyiyse oluyor ya. Ateşi değilse olmuyor. Aynen. Uğraştırıyor biraz. Direkt kabarmaya başladı. Zaten ilk yapılanlar hep böyle olur. Evet. Saçta ilk gözleme de yapsan ilk ne olur? Bir tarafı böyle değişik kızarır. Daha ateşi oturmamış, yayılmamıştır falan. O yüzden Cengiz. ilk yaptığım porsiyonu genelde kendim yemiyorum. Tamam. Çevireyim dur. Hep en son yaptığımı alıyorum. Hep en son yaptığın Hem mı? sıcak oluyor hem en profesyoneli o oluyor. Diğerlerinde deneyim kazanmış oluyor. O zaman sen bundan sonra getirdiğin ilk şeyleri yemeyeceksin. Aç bakalım. Aps. Mısırın da mı koydun? Aynen. Hem unu var hem mısır unu. Mısır unu fazla suyunu emiyor ya. Normalde un biraz yapış yapış yapıyor. Onu beğenmiyorum. Aynen. O güzel oluyor. Tuz da koydum un. Una. Daha olmamış. De ben ete hiç bakmamıştım. Ne? Ete hiç bakmamıştım. Bu çok büyük. Çok çok büyük. Önerin nedir? Keseyim mi onları ya? Onları keseyim o zaman şey yapmadan ya. Bunlar çok büyük doğranmış, fark etmemişiz. Şunları keselim. Hı. Bu da bayağı yumuşamış. O yüzden site yatırıyorum ya. Evet. Fırlat. Omlet mu? Biraz daha mı kızartayım? 10 numara aslında olmuş ya.
Bak onu elemek için de iyi oluyor. Bu alet Ve açtım. Potato. oldu mu? Kızarmış bu. Evet. Şimdi bunu tabağa alalım. Ay ben buna tuz koydum mu ya? Bilmiyorum, önemli değil, koyma. Koymadıysa. Emin misin? Eminim şey yaparız, kendimiz koyarız. Ya çok tuzlu olursa o zaman da. Yerken anlayacağız ya işte. O yüzden. Tamam tamam al. Bundan başlayacağım. Çok heyecanlı. Bak işte bunu en son İstanbul'da yaptık. Aynen. Burada yapmadık. Burada yapmadık hiç. Kendimi Antepli gibi hissediyorum. Dürüm yapıp yemek için. Çok özlemişim çünkü. Yani ciğerin kötü olma şansı zaten yok ki.